Zerdüştlük inancını hepiniz duymuşsunuzdur ama Zerdüşt inancına sahip değilseniz tam olarak detaylı bir şekilde de bilmiyorsunuzdur. Bugün İran'da Yezd bölgesinde Zerdüştlüğün doğduğu, Zerdüştlük inancının merkezi olan Yezd şehrindeyim. Şu anda Zerdüştlük inancında önemli yeri olan bir yere geldim. Burayı size anlatacağım. Anlatmadan önce biraz Zerdüştlük'ten bahsedeyim. Zerdüştlük aslında Türkiye'de de özellikle Mardin'de birkaç köyde olan bir din. Tek tanrılı bir din ve tanrıları Ahura Mazda. Zerdüştlüğün kutsal metni Avesta ve Avestaca dilinde yazılmıştır ilk olarak ve Ahura Mazda'nın Avestaca kelime anlamının bilge efendi olduğu düşünülüyor. Zerdüştlük inancında ışık veren, ışık, ateş, güneş bu tarz kavramlar çok önemlidir. Hatta kutsal sayılırlar. O yüzden ateş tapınakları vardır ve evlerinde ateş için özel bölümler bulunur. Şu anda olduğum yer Zerdüştlük inancında aslında bir mezarlık, yani mezar yeri ama bizim mezarlık anlayışımızdan biraz farklı. Şurası Sessizlik Kulesi dedikleri bir alan, dini bir alan. Burası 1979 yılına kadar kullanılan ama daha sonra İslam devriminden, Hümeyni İslam devriminden sonra kullanılmayan bir yer. Çıkmadan önce size çevredeki bu binaları göstereyim. Önceden şu kulelerin içerisinde, yani ölülerin son yolculuklarını yaptıkları sessizlik kulelerine din adamları, rahipler dışında insanların girmesi yasak olduğu için cenazelerini getiren insanların kaldıkları evler. İçlerini göstereyim size. Bunlar hep kerpiçten yapılma. Yezd güneş şehri olarak da bilinen bir şehir. Çok sıcak bir şehir. İsmini buradan alıyor. O yüzden bütün evler iklime dayanıklı olması için kerpiçten yapılıyor. Bakın buralar hep ateş yakılan alanlar. Bir nevi soba gibi. Şurası bir ortak alandı. Şu anda terk edildiği için her yerde böyle çer çöp var. İnsanlar buraya bakın sigara içmeye geliyorlar. Alkol içmeye geliyorlar. İran'da alkol yasak ama alkoller şu şişelerde falan satılır. İnsanlar evlerinde yapıp satıyorlar. Yani böyle bir yere dönüşmüş. İnsanların böyle gelip akşamları takıldıkları bir yere dönüşmüş. Eski bir mezarlık. İbadethane de denilebilir. Bir buket. Daha kuru değil. O yüzden galiba yeni bırakılmış. Şunlar da taş değil bu arada. Bunlar da yine topraktan yapılma. Şu tarih. Şu anda İran'da 1402 yılı. Geçen sene yazılmış. Tarih atmışlar. Bütün resmi işlerde, bütün evraklarda, her yerde kendi takvimlerini kullanıyorlar. Evet, buralar hep eski dönemlerde insanların cenazesini getiren aile bireylerinin kaldıkları yerlerdi. Şimdi Sessizlik Kulesi'ne çıkacağız. Gerçekten biraz etkileyici olacak. Kulede size törenlerini, ölüm törenlerini nasıl yaptıklarını anlatacağım. Burası eskiden şehirden çok çok uzakta bir yermiş doğal olarak. Ama zamanla şehir büyüdüğü için artık şehre daha da yaklaşmış gibi. Yezd şehir merkezinden bir 20-30 dakikada gelebiliyorsunuz. Çıktık sayılır. Aslında Zerdüştlük inancında ateş ne kadar önemliyse 4 elementin 4'ü de çok önemlidir.
ateş, toprak, su ve hava ve birazdan anlatacağım cenaze töreninde de aslında amaç bu 4 elementi kirletmemek. Şöyle merdivenlerden çıkıyorum. Wow. Şimdi burası nedir? Burası Zerdüştlük inancında, dedim ya size, 4 element de çok önemlidir. İnsanlar öldüklerinde yakınları onları buraya getiriyor ve burada din adamları onları taşların üzerine koyuyorlar. Ve taşların üzerine koyduktan sonra akbabalara teslim ediyorlar. Akbabalar ölü bedenleri yemeye başlıyorlar ve et kalmayana kadar yediklerinde, yani geriye sadece kemik kaldığında din adamları o kemikleri alıyorlar ve şuradaki büyük çukurun içine atıyorlar. Amaç ölü insan bedeniyle, cansız insan bedeniyle toprağı, ateşi ve suyu kirletmemek. Bir arkadaşımın söylediğine göre eskiden asit tarzı bir şey kullanılıyormuş. Yani o kemiklerin üzerine de asitli bir şeyler atıyorlarmış ve o kemikler de tamamen yok oluyormuş. Ama bunu internette hiçbir yerde okumadım. Buralı, Yezidli bir arkadaşım söyledi bana. Garip hissettiriyor insana gerçekten. Yani burada bir tepenin üstünde insan vücutları düşünemiyorum. Kemik kalıncaya kadar akbabalar tarafından yenen vücutlar. Bu inanca sahip insanlara Zerdüşti deniliyor ve burası Zerdüştilerin aslında merkezi olmasına rağmen, yani Yezid şehrinden bahsediyorum, en fazla Zerdüşti diasporanın yaşadığı ülke ise enteresan olarak Hindistan. Hindistan'da gerçekten çok fazla farklı kültür ve çok fazla din var. En fazla Zerdüşti'nin yaşadığı ülke olmasına gerçekten şaşırdım. Şimdi indim oradan. Şu arka tarafta gözlem evi olduğunu düşündüğüm bir yapı var. Oraya bir bakacağım. Şurayı göstermemiştim. Burayı da görelim. Kapılar falan çok alçakta. Ben az önce kafamı çarptım hatta. Baya terk edilmiş bir yer. Hemen hemen her odada 1-2 tane ocak var. Böyle geçiyorum. Çemelerek geçiyorum. Evet, şuraya gidip bir bakalım. Bayağı sürüne çıkıyorum ya. Aynen. Bence burası da gözlem yeriydi. Yezid şehrinde sadece bir tane kule yok. Yani bu dini cenaze törenleri için yapılan yerler olduğu için
Şehrin farklı farklı noktalarında da var bu kulelerden. Akbaba yok ama bir tane kertenkele gördük. Şimdi gidiyoruz buradan. Nereye gidiyoruz? Bir Zerdüşt tapınağına gidiyoruz şimdi. O da şehrin içinde, eski kale evlerinin olduğu yerde. Buraya bir Snap çağırdım. Snap'le beraber gideceğim. Zerdüşt tapınağında da çok ilginç bir şey göstereceğim size. Yıllardır, hatta 1000 yıllardır sönmeyen bir ateş var. Onu göreceğiz. Ve Zerdüşt inancında daha fazla neler var onları öğreneceğim. Size de aktaracağım. Burası çok enteresandı. Bana çok garip hissettirdi. Düşünemedim yani. Gözümün önüne bile getiremedim. Selam. Geldim tapınağa ama tapınağa girmeden önce size çok garip bir şey göstereceğim. Şuradan pipet alıyorsunuz. Pipeti bunun ucuna yerleştiriyorsunuz. Ondan sonra şuraya şöyle sokuyorsunuz, ittiriyorsunuz. O onu atıyor. Çok ilginç, çok iyi ya. Burası bir ibadethane olduğu için iç taraflara turistlerin ya da Zerdüşt olmayan insanların girmesine izin vermiyorlar. Ve lütfen sessizliğinizi koruyun yazıyor. Şunu söylemekte yarar var. Türkçe'de, dilimizde Zerdüştlere ateşe tapan da deniyor aynı zamanda ama bilinenin aksine Zerdüştler ateşe tapmıyorlar. Aynı zamanda ibadet ediyorlar ve ibadetlerin ismi de namaz. Bildiğimiz namazdan farklı olabilir, onun derinliklerini çok bilmiyorum. Ateşi bir kıble olarak kabul ediyorlar ve ateşin önünde dua ediyorlar ve namaz kılıyorlar. Dünyada bulunan elementlerin saf ve ateşin de Tanrı'nın bir ışığı olarak kabul ediyorlar. O yüzden ateş onlar için çok önemli. Geldiğim bu tapınakta da içeride bir tane ateş var. Bu ateş burada 1500 yıldır sönmeden yanıyor. Sürekli görevliler şu camdan alanın arka tarafına gidip oradan odun koyuyorlar her sabah, akşam ve öğlen olmak üzere. Yani bu ateş 1500 yıldır sönmeden burada kalıyor. Çinli arkadaşlarımızın önünde fotoğraf çekiliyorlar. Burada gördüğünüz de Zerdüşt, yani bu inancın peygamberi. Bakın arkasında bir güneş sembolü var. Bildiğimiz araba markası Mazda var. Onun ismi de aslında Ahura Mazda'dan, yani Zerdüştlük inancının tanrısından geliyor. Bu Ahura Mazda aynı zamanda Hürmüz de deniyor. O iki tarafında kanat gibi görünen, belki görmüşsünüzdür sembolünü ama yine de ben ekleyeceğim. Antik Fars'ın sembolü de aynı zamanda o. İran'ın en güneyinde bir Hürmüz adası var. Onun ismi de buradan geliyor. Yani Ahura Mazda'nın diğer ismi olan Hürmüz'den geliyor. Ortada Ahura Mazda. Çoğu insan bunu Pers krallığının sembolü olarak bilir. Yani sadece bunun sembolü olduğunu zannederler. Ama bu aynı zamanda Zerdüştlük dininin sembolü. Şimdi çok enteresan bir yere geldim arkadaşlar. Buraya Zurhaneh deniyor. Burası İran'ın böyle geleneksel spor salonlarından biri.
Az önce abi, yani pehlivan abimiz bunu kaldırdı. Bayağı böyle biceps çalıştı yani ve gerçekten ağır yani. Bunlar da kapı gibi bunlar ya. Ağır şeyler. Bunlarla da galiba kol falan mı çalışıyorlar, anlamadım. Güzel. Bir şey söyleyeyim mi? O kadar ağır ki bunlar yani, helal olsun ya. Tamam. Tamam. Teşekkür. Yok diyor, ben devam edeceğim, antrenmana başladım. Çocuklar falan da burada. Onlar da burada çalışıyorlar, öğreniyorlar. 1378 eski yılından kalma.
Yani bir part bitiyor, diğer part başlıyor. Sürekli böyle devam eden bir antrenman. Bu gösteri gibi değil aslında. Hep bunu yapıyorlarmış. Yani müzik hep oluyormuş. Bu turistler için, yani onları izleyen insanlar için yapılan bir gösteri değilmiş. Ben ilk öyle zannetmiştim. Ama onlar kendi antrenmanlarında da aynı bu şekilde müziklerle, dualarla ve dini isimler kullanarak antrenman yapıyor. Pehlivanlar burada. Ve dediğim gibi pehlivanlık gerçekten onlar için saygıdeğer bir şey. Güzeldi. Güzel. Güzeldi. İnşallah gelirsiniz hepiniz. Arkadaşım da önceden geliyormuş buraya. Evet, zaten belli bak geldik. zaten bıyıktan pehlivan bıyığı şey böyle. İnşallah siz de Benziyorsun gelirsiniz. tam pehlivanlara. Gelirseniz Yezid'de kesinlikle buraya gelin, bir izleyin derim. Bugün benim için gerçekten çok güzel ve özel bir gündü. Hem Yezid'i gerçekten çok beğendim. Yezid hakkında başka bir video da yapmıştım. Şehirdeki ve özellikle o çok güzel rüzgar kuleleriyle ilgili ve su mekanizmasıyla alakalı. Gerçekten izlemenizi tavsiye ederim size. Ve güzel, böyle güzel farklı şeyler gördüğümde, yeni bilgiler edindiğimde ve gözlerimle şahit olduğumda gerçekten çok hoşuma gidiyor. O yüzden bugün benim için %100 mutlu bir gün. Güzel bilgiler öğrendim. Umarım da size de hani bilmediğiniz bir şeyler katmışımdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Benim bir sonraki durağım Kerman ya da Hürmüz Adası olacak. Hoşça kalın. Diğer videoda görüşürüz.